Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü yapacağım makrome çanta için şöyle 4 metreden kesmiş olduğum kağıtları, ipleri görüyorsunuz. Daha önceki makromelerde hatırlarsınız bir ipe bu ipleri bağlayarak örüyorum. İlk defa bir çanta yapacağım için, yani daha önceden de çantalar yaptım da hani size göstermek amacıyla ilk defa bir çanta yapacağım için onu böyle ipe bağlamaktan ziyade serbest olaraktan birbiriyle bağlayarak yapacağım. Sebebi de arkadaşlar yaptığım zaman göreceksiniz, şu uç kısımlarda böyle tıklar olacak. Onların olmasını istiyorum ağız kısmında. Bu şekilde iki tane ipi yan yana takıyorum arkadaşlar ve bildiğimiz, benim örümcek dediğim, sizlerin ise genel olarak insanların ise kare düğüm dediği bu düğümü atmak suretiyle bu iki ipi birbirine bağlıyorum. Bildiğimiz yoldan yapıyoruz arkadaşlar bunu. Şu şekilde şöyle. Önce sol taraftakini D harfi haline getirdim. Sağdakini üstten, alttan, aradan geçirerek şuraya sıkıştırdım. Şimdi sağ taraftaki, yani sağ elimin olduğu taraftakini şöyle D harfi haline getirdim. Sol elimdemin olduğu taraftakini üstten, alttan, aradan geçirerek şuraya sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya sıkıştırıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi bakın ipini çözüyorum. İğneden çıkartıyorum. Şimdi bakın şunu şöyle, şu ortadakini çekiyorum. Yani ortadaki sabit ipleri çekiyorum arkadaşlar. Diğerini de çektim. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir dağ tepesi gibi bir şey, görüntü oluştu. İşte bakın şu kısımların çantada gözükmesini istediğim için iplerimi bu şekilde birbirine bağlıyorum. Bakın arkadaşlar, bir tane daha yapacağım. Şöyle 4 metre boyundaki ipimi şu vaziyette ortalıyorum ve buraya sıkıştırıyorum. Şöyle iğneyle. Tamam mı? Diğerini de aldım. Yine bunu da ortalıyorum. Bu ipimi de şöyle ortalıyorum. Onu da yine bunun yanına bu şekilde tutturuyorum. Şöyle ve arkadaşlar bakın yan yana getiriyorum bunları. İkisini yan yana getiriyorum. Şu ortada kalacak, şu iki tanesi. Şunlar hareket edecek. Sol elimin olduğu taraftakini D harfi haline getiriyorum. Sağ elimin olduğu taraftakini üstten, alttan, aradan geçirip şuraya sıkıştırıyorum arkadaşlar. İp 5 milim kalınlığında arkadaşlar. İpimi bayağı bir kalın aldım. Bir an önce yani çanta çıksın diye istedim. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? Sağ elimin olduğu taraftakini D harfi haline getirdim. Sol elimin olduğu taraftakini üstten, alttan, aradan geçirdim ve şuraya sıkıştırdım. Şu vaziyette. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi iğnelerimi çıkartıyorum. Şu ortadakileri çektiğimiz zaman şu vaziyette şöyle bir, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir küçük dağ tepesi gibi bir şeyler oluştu. İşte ben bunların ağız kısmında gözükmesini istediğim için ipe takmadan bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz siz ipe de takarak örebilirsiniz ama ben çantayı bu şekilde örmeyi tercih ettim. Önce şu iki tanesini şöyle dışarıya bırakacağım. Çünkü bunları birbirine birleştirmem gerekiyor. İki tane şundan, iki tane de bundan alıyorum. Aynı şekilde örümcek düğüm atıyorum.
Sol elimin olduğu taraftakini L harfi haline getirdim. Sağ elimdekini üstten, alttan, aradan geçirerek şu şekilde arkadaşlar yukarıya sıkıştırıyorum. Bu kullandığım ipin ebadı et kalınlığı arkadaşlar 5 milim. İsterseniz siz 3 ya da 4 milim de kullanabilirsiniz. Ama ben kalın tuttum. Bir an önce bitsin istedim. Bakın. Şu bir oldu. Şimdi ikinciye geliyorum. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane şundan, 2 tane de bundan alıyorum. Yani amaç şunları birbirine bağlamak. Şimdi şöyle başa kadar gidiyoruz. Birinci sırayı bitirdikten sonra ikinci sıranın başlangıcını göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra kapak gelene kadar bunu öreceğim. Aynı model gidecek. Şöyle. Şimdi son 2 tanesi kenarda kalıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İkinci sırayı örerken bu kenarda kalanlar örgüye dahil edilecek. Yani birinci sırada kenarlarda birer tane, ikişer tane boş bırakacağız. Bitişte boş bırakacağız. 2 tane ip. İkinci sırada hiç boş bırakmadan bütün olarak örmeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi bakın. Birinci sırayı ördüm arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar, şu baş tarafta benim gazetelik videom var arkadaşlar. Makrome gazetelik. Onu incelerseniz orada birçok düğümlerin nasıl yapıldığını, bu örümceğin nasıl yapıldığını görürsünüz. Şimdi birinci sırayı ördüm. İkinci sırada arkadaşlar şu başta şunları birinci sırada boş bırakmıştım. Bunları örgüye dahil ederek alıyorum. Sol elimin olduğundaki taraftaki D harfi haline geldi. Sağdaki üstten, alttan, aradan geçerek şuraya şu vaziyette şöyle sıkıştırıyorum. Sonra sağ elimin olduğu taraftakini aynı şekilde D harfi haline getirdim. Soldakini üstten, alttan, aradan geçirdim ve buraya böyle sıkıştırdım. Her seferinde şu ortadaki ipi de çekerek düzeltin arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bunu atıyorum bir kenara. Şimdi ikinciye geldim. Bu şekilde arkadaşlar şu başa kadar bu şekilde örerek gidip geleceğim. Evet. Çantamın gövdesini burada bitirdim. Arkadaşlar bu çantayı yaparken ben 18 tane ile başladım ama sonradan baktım çok dar oldu 18 tanesi. İkişer tane daha ekledim. Ve bu 20 tane ipe ulaştı. Yani şurada ikişerli sayacak olursak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yani buraya arkadaşlar bu çanta
4 metre boyunda, 5 milim kalınlığında ve 20 adet ipten oluşacak. Şimdi bunun şu kısmı şöyle dediğim gibi 21 santim olacak. Boyunu 40 santim olarak yapacağım, kapak hariç. Arkadaşlar gövde bittikten sonra kapağı yapmadan önce şu gövdeyi bir dikmemiz gerekiyor. Ondan sonra kapağı yapmaya başlayacağım. Önce ipimi taktım, ucunu düğümledim ve dışarıya çıkmasın diye şu aradan şöyle ipimi geçiriyorum arkadaşlar. Şu vaziyette. Ve şu şeyler var. Bakın arkadaşlar, şunlar. Bunlar denk gelecek şekilde tersten dikiyorum yalnız kenarları. Arkadaşlar tersten dikiyorum. Bu vaziyette dikmeye başlıyorum. Sonra diktikten sonra kenarlarını döndüreceğim. Bu vaziyette. Şunlardan tutturuyorum. Şu vaziyette yanlarını dikeceğiz ve ondan sonra kapaklarını örmeye başlayacağız. Böyle şu başa kadar dikeceğim ve kenar bitmiş olacak. Daha sonra da kapağını yapacağım arkadaşlar. Kapak içinde arkadaşlar zannediyorum ikinci bir video çekmek zorunda kalacağım. Birinci video burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu makrome çantayla ilgili ikinci videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.